Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere İspanyol omlet yapacağız. İhtiyacımız olan malzemeler 2 adet orta boy patates, 1 adet orta boy soğan, 1 adet de kapya biberim olacak. Şimdi öncelikle malzemeleri dilimleyerek başlayalım. Patatesi ince dilimlememiz gerekiyor. Eğer bıçakla yapamam derseniz çok kolay bir yolu var aslında. Şöyle bir soyma aletiyle böyle ince ince dilimleyebilirsiniz. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi gayet ince oluyor. Güzel bir teknik. Ya da şu şekilde ince ince bıçakla da doğrayabilirsiniz. Evet, patatesleri dilimledim ince ince. Çok da yani şu büyüklükten fazlaysa büyük, yani hacmi şöyle ikiye böldüm. Çok da büyük bırakmadım. İnce ince dilimledik. Şimdi soğana geçiyoruz. Soğanı ortadan ikiye kesiyorum ve onu da şu şekilde ince ince dilimliyorum. Soğanları da dilimledim. Biraz beni ağlattı. Şimdi kapya biberlere geçiyorum. Bunu da aynı şekilde ince ince böyle doğruyorum. Evet, kapya biberlerini de doğradık. Şimdi ocağın altını açıyorum. Tavamız ısındıktan sonra yağımızı döküyor olacağız. Yağımızı da şöyle bir tavanın 2 parmak yüksekliğinde koyabiliriz. Yani tamamen malzemenin üzerine çıkması lazım. Orijinalinde zeytinyağıyla yapıyorlar ama biz bugün sıvı yağla yapacağız. Malum günümüzdeki bu yağların yüksek fahiş fiyatlarından ötürü biz daha uygun bir İspanyol omleti yapıyor olacağız. Şimdi 3 adet yumurtam var. Bunları kırıp çırpacağım. İçerisine birazcık tuz koyacağım. Ve karabiber ekleyeceğim. Bu arada tavamız ısındı. Biz yağını koyalım şöyle bolca. Çünkü bu ürünlerin hepsini kızartmamız gerekiyor öncelikle. Şöyle birazcık daha koyuyorum. Ve yumurtayı çırpmaya devam ediyorum. Şimdi yağımızı da kızdırdık. Bütün ürünlerimizi bunun içinde kızartacağız. Öncelikle şöyle patateslerimi atıyorum içine. Soğanlarım da gelsin. Ve kapya biberler de. Bu soğanlar karamelize olup patatesler de böyle iyice piştikten sonra bunları yağdan alacağız. Ara ara karıştırdım. Yaklaşık olarak bir 10 dakikadır kızartıyoruz. Patatesler rengini değiştirmeye başladı. Soğanlar karamelize oluyor. 2-3 dakikada böyle yüksek ateşte kızartıp tavadan alacağız. Evet, artık hazırız. Ocağın altını kapatıyorum. Şunu bir iki dakika dinlendirdikten sonra
ya hatta hiç dinlendirmeyelim. Yağ çekmesin. Direkt ayrı bir kabın içine süzerek alıyorum. Bu yağı da atmayacağım. Diğer yemeklerde kullanacağım. Evet. Yağından süzdürüp ayrı bir kaba aldım. Şimdi ocağın altını tekrardan yakıyorum. Çırptığım 3 adet yumurtayı karışıma ekliyorum. Ve her yerine güzelce yediriyorum. Zaten yeteri kadar yağlı olduğu için tavaya ekstradan yağ kullanmayacağım. Tava kızdıktan sonra direkt içine atıp pişiriyor olacağız artık İspanyol omletimizi. Evet. Şimdi burada yüksek ateş kullanmayacağız. Burada ateşi kısıyoruz. Şöyle kenarlarını spatula ile döndüre döndüre omlete şekil veriyorum. Hem de kenarların yapışmasına engel alıyorum. Yaklaşık 3 dakikadır bu tarafını pişirdim. Şimdi bir kapak yardımıyla tamamen ters çeviriyorum. Ve tekrardan tavanın içine atıyorum. Evet, artık altını kapatıyorum. Şöyle yapacağım. Tamamen tabak yardımıyla ters çevirip sunuma hazırlıyorum. Şimdi tadımına geçiyorum. Önce şöyle bir güzel dilim keselim. İspanyol omlet. Müsaadenizle. Patatesleri güzel pişmiş. Kuru bırakmamışız. Gayet güzel olmuş. Tam bir orijinal tarif olmuş. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.